Kısa kısa makine dinamiği konularına geçmeden önce hatırlatmak istediğim birkaç şey var. Bunlardan bir tanesi kanalıma abone olmanız. Bir diğeri ise yayınlanan videolardan anında haberdar olmanız için bildirimleri açmanız. Ve bir diğeri de elbette ki arkadaşlarınızın da bu videolardan yararlanmasını sağlamak amacıyla bu videoları paylaşmanızdır. Kuvvet analizi yaparken sıklıkla karşılaşmış olduğumuz iki tür kuvvet moment söz konusudur. Genel olarak elbette. Bunlar da dış kuvvetler ve veya momentler. Bir diğeri de iç kuvvetler ve veya momentler ki bu iç kuvvetleri biz zaman zaman massal kuvvetleri, zaman zaman bağ kuvvetleri ya da zaman zaman kısıtlayıcı kuvvetler diyoruz. Kısaca bunlardan bahsedeceğiz. Dış kuvvet dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Dış kuvvet dediğimiz zaman bir mekanizmanın üzerine etki eden eğleyiciler. Buna motor da deniliyor zaman zaman da rotor deniliyor. Fakat en güzel kelime eğleyici. Dolayısıyla eğleyicilerden gelen çalıştırma kuvvetleri gibi mekanizmanın dışındaki etkiler tarafından üretilen kuvvetlere biz dış kuvvetler diyoruz. Dolayısıyla dış kuvvetlerin tepkileri sistem sınırının dışındadır. Örneğin burada görmüş olduğunuz gibi bir dört çubuk mekanizması var ve bu dört çubuk mekanizmasıyla bir iş yapmaya çalışıyoruz. Yapmaya çalıştığımız iş herhangi bir iş olabilir. Bu mekanizmayı sürmemiz gerekiyor. Bu mekanizmanın serbestlik derecesinin 1 olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla bu mekanizmayı sürmek için tek bir eğleyiciye ihtiyacımız var. O eğleyicide A noktasına bağlanan bir motor olduğunu düşünün. Elektrik motoru olduğunu düşünün. Dolayısıyla şafta elektrik motorunu bağladığımızı varsayalım ve bununla bir tork uyguluyoruz krankın üzerine. Dolayısıyla bu krankın üzerine uygulamış olduğumuz tork ile bu mekanizma ise başka bir sistemin mekanizmayı ya da herhangi bir şeyi sürdüğünü varsayalım. Bu bulunan kol vasıtasıyla örneğin herhangi bir pimi ittiğini varsayalım. Dolayısıyla bir pimi itiyor. Bu durumda burada bir kuvvet oluşacak. Bu kuvvetin etki tepki prensibine göre F kuvveti bu uzvumuzun üzerindeyken yine F kuvvetinin tepkisi pimin üzerinde olacak demektir. Ki bu kuvvet gördüğünüz gibi şuradaki yeşille gösterilen kuvvet pimin üzerindeki olan kuvvet. Yine aynı şekilde eğer motoru buradan ayıracak olursak şöyle yapalım. Dolayısıyla pimi buradan ayırdık. Yine motoru da buradan ayıralım. Elbette etki tepki prensibine göre de yeşile gösterilen tork ise burada motorun üzerinde olacak demektir. Şekilde de görüldüğü üzere dış kuvvetler sistem sınırımızın dışında olan bunlara biz dış kuvvetler diyoruz. Elbette dış kuvvet derken torku da kastediyoruz. Yani burada zaman zaman kuvvet dediğim zaman lütfen kuvvet ve moment algılayın. Dolayısıyla bu kuvvete ve bu momente dış kuvvet ve moment diyoruz. Bir diğer kuvvet türü ise kısıtlama kuvvetleri olarak isimlendirmek çok daha uygun aslında. Neden kısıtlama kuvveti? Çünkü bu kısıtlama kuvvetleri mafsallarda oluşuyor. Diğer bir deyişle mafsal kuvvetleri. Ama kısıtlama kuvvetleri dememizin bir sebebi var. Nedeni nedir? O da hareketin sınırlandırılması. Diğer bir deyişle serbestliğin, özgürlüğün sınırlandırılması anlamına geliyor. Bu kuvvetler serbest hareketleri önlemek için her bir bağlantıya uygulanıyor ve o yüzden de bunlara biz kısıtlama kuvvetleri diyoruz. Elbette detaylı olarak daha sonra tartışacağız ama bu kısıtlama kuvvetleri mafsallarda oluşuyor. Dolayısıyla B mafsalını burada ele alacak olursak bu B mafsalının serbest cisim diyagramını çizmek istersek burada çünkü iki uzuv birbiriyle temas halinde. 2 numaralı uzuv ve 3 numaralı uzuv. O halde 2 numaralı uzvumuz ve 3 numaralı uzvumuzu düşünelim. Bu iki uzuv arasına bir döner mafsal yerleştirmek suretiyle hangi serbest hareketi kısıtlamış oluyoruz? Elbette bu noktanın x ekseni üzerindeki serbest ötelemesini ve y ekseni üzerindeki serbest ötelemelerini kısıtlıyoruz. Ama 2 numaralı uzvun 3 numaralı uzvuna göre B noktası etrafında dönmesini engellememişiz. Çünkü burada bir dönme hareketi var. Serbest olan hareket dönme hareketi. O yüzden burada kısıtlama kuvveti olarak elbette x yönündeki hareketi kısıtlayacağız ve x diyelim. Ki 3 numaralı uzvun üzerinde etki tepki prensibine göre ters yönde, eşit büyüklükte, aynı doğru üzerinde bir kuvvet olmalı. Ve y yönündeki hareketi de kısıtlamamız gerekir. Ki Fy diyelim. Etki tepki prensibine göre eşit büyüklükte, ters yönde ve aynı doğru üzerinde kuvvetin olması gerekiyor.
Burada da gördüğünüz gibi kısıtlama kuvvetlerinin etki ve tepkileri sistemin sınırları içerisinde. Bu mahsal kuvvetleri dediğimiz, kısıtlama kuvvetleri dediğimiz, ağ kuvvetleri dediğimiz hareketin serbestisini önleyen kuvvet ya da momentlerdir. Bunlara da biz iç kuvvetler diyoruz ya da kısıtlama kuvvetleri diyoruz. O halde bir cismin serbest cisim diyagramını çizebiliyor olmak için öncelikli olarak kısıtlama kuvvetlerinin neler olduklarını bilmek durumundayız. Dış kuvvetler dediğimiz gibi bunların tepkileri sistemin dışında kalan için bunlar zaten ya bulmaya çalıştığımız kuvvetlerdir ya da sisteme etki eden kuvvetlerdir. Ama mahsal kuvvetlerini, diğer bir deyişle kısıtlama kuvvetlerini bilmenin yolu da mahsal tiplerini, onların serbestlik derecelerini ve kısıtlanacak olan hareketlerin belirlenmesidir.